Herkese merhaba arkadaşlar. Barbie bebeğimin ikinci bölümündeyim. Bu bölümde gövdesini yapacağız. Bacaklarını, kollarını birinci bölümde hazırladım arkadaşlar. Onu yayınladım. Köşede kartlara bütün videoları ekleyeceğim arkadaşlar. Oynatma listesi halinde, Barbie bebek oynatma listesi şeklinde bütün videolarına oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımın ana sayfasına girdiğiniz zaman da Barbie bebek oynatma listesini seçtiğinizde yine orada videolarımın hepsi olacak. Bakın arkadaşlar, arkadan saçını göstermek istiyorum. Şapkamız ve bütün detaylarımızla çok tatlı bir bebek oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar gövdesini göstereyim size. Gövdesinin detayları böyle. Renklendirme yaptım dizlerine. Ufak bir kalça çalışmamız var. Göğüs detayımız yok. Bebeğimin bacak kısmında gövdesinde tel kullanmadım. Sadece kollarında bakın. Kollarında tel var. İstediğiniz şekle sokabilirsiniz. Bir de boyun kısmında tel kullandım. Elektrik teli. Bacaklarında kullanmadım arkadaşlar. Böyle daha kolay olsun diye sizin için. Eğer kollarında kullanmayacaksanız kullanmayabilirsiniz. Fakat boyun kısmında şurada böyle bir karış tel mutlaka yerleştirin. Yoksa kafası sağa sola düşer arkadaşlar. Böyle tel kullandığımız zaman da esnek olabiliyor. Öne arkaya istediğiniz şekle girebiliyor. Hem de daha sağlam oluyor. Şimdi gövde yapımına başlıyorum. Başlamadan önce sizden kanalıma abone olmanızı, yorumlarınızda destek olmanızı bekliyorum. Hemen gövde yapımına geçelim. İki bacağımızı da hazırlamıştık birinci bölümde. Şimdi sağ bacakta beyaz ipe geçmiştik. 3 tane zincir çekerek burada bırakmıştım. Şimdi şu ipleri beyaz ve krem rengi ipi düğümleyelim arkadaşlar. Sıkı bir şekilde. Şimdi 3 zincir çektikten sonra bakın böyle beyaza geçip 3 zincir çektim. Sol bacağı alıyorum. Sol bacakta 3 tane işaretten sonra, yani sıra bitiminden sonra 3 sık iğne örüp bitirmiştik bu bacağı. Şimdi onun hemen yanındaki sıradaki sık iğneye batıyorum. Şöyle. Bu ipi de şurada alayım arkadaşlar. Biraz orası sıkışsın. Bir tane sık iğne yaptım. Şimdi sol bacaktan devam ediyorum. 3 tane öreceğim. Bir tane ördüm. 2 3 tane sık iğne yaptım. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift yaptım. Tekrar 1 2 3 tane tek tek ördüm. Sıradakine çift yapıyorum. 3 tek, bir çift. 1 2 3 tek, bir çift. Bir kere daha yaptım. Toplam 3 kere 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift, 3 tek, bir çift yaptım. Şimdi devam ediyorum. 15 tane şu zincirin olduğu yere kadar, zincir çektiğim yere kadar 15 tane sık iğne var. Örüyorum. Ve son sık iğne 15. 15 tane sık iğne ördüm. Zincire geldim. Bakın zincirin üstüne şöyle çevireceğim. Zincirin ön tarafını çevirip
sık iğne yapıyorum. 3 tane buraya, zincirin üstüne 3 tane sık iğne yapıyorum. Sağ bacaktan devam ediyorum. Bakın buraya batılmış. Hemen sıradaki batılmayan sık iğneye batarak yine 15 tane sık iğne örüyorum. Bu ipleri böyle içeriye yerleştireceğim arkadaşlar. Şimdilik şöyle dursun. 15 tane ördüm. Sıradaki sık iğneye çift yapıyorum. 15 tek bir çift. Şimdi tekrar 1 2 3 tane ördüm. Yine çift yapıyorum. 1 2 3 tane ördüm, çift yapıyorum. Burada da 3 tane arttırma yapmış oldum. Burada bakın 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3. Yine zincirin üstüne geldim. Zincirin üstünde yine 3 tane sık iğne yapacağım. 1, her bir zincirin diğer tarafına, 2 3. Şimdi diğer bacağa geçiyorum. Bakın ilk sık iğne burada. 1 2 3, 14 tane sık iğne öreceğim. ...14 tane sık iğnemi yaptım. Sıra başım artık burası olacak. İşaretimi buraya yerleştirdim. Artık işareti hep burada yürüteceğim. Birinci sırayı tamamlamış oldum. Bu sırada arkadaşlar 66 tane sık iğne var. Şimdi ikinci sırada öreceğim arkadaşlar. Böyle burada 4, şuraya kadar örüyorum. Beş, 16 tane burada sık iğne var. Şimdi bakın burada 3 sık iğne yapmıştım. Oradan devam edeceğiz böyle. Spiral bir şekilde dönerek öreceğiz gövdeyi. 2 3 tane de buradan ördüm. 19 oldu. 16 19. Şimdi diğer zincirin olduğu yere kadar örüyorum. 2 30 tane burada sık iğne vardı. Toplam buradan başladım böyle 49 tane sık iğne ördüm. Burada 30'da arkadaşlar, 19'da burada saymıştı. Toplam 49 tane sık iğneyi ördüm. Tam zincirin üzerine yaptığım sık iğne vardı 3 tane, oraya kadar. Şimdi burada eksiltme yapacağım. Küçük bir kalça detayımız var. Çok fazla değil arkadaşlar. Bakın şöyle tekrar gösteriyorum yakından. Üçünü birlikte alacağım. Ön kanatlarından 2, üçüncü sık iğnenin de ön halkasını aldım. Birlikte böyle topluyorum. Bu iki kalan halkayı da topladım tekrar. Şimdi buradan itibaren yine sıra sonuna kadar öreceğim. 14 tane
sık iğne vardı. Sıra sonuna kadar ördüm. Bakın arkadaşlar, bacaklarımız bu şekilde. İkinci sırada tamamladım. Sayım 64 sık iğneye düştü. 2 tane eksiltme yaptım kalçada. Şimdi üçüncü sıradayım. Yine orta kısma kadar, buraya kadar bakın, diğer orta kısma kadar buradan başlayacağım. Böyle tam kalçanın yanına kadar, eksiltme yaptığım yere kadar 48 tane sık iğne var arkadaşlar. 48 sık iğneyi öreceğim. Böyle örüp geliyorum ben. 48 tane böyle ördüm arkadaşlar. Şimdi yine kalça ortasına geldim. Burada yine 3 tane sık iğneyi 2 birlikte aldım, çektim ve topladım. 2 tane eksiltme yapmış oluyoruz burada. 3 tanesini birlikte alarak. Şimdi sıra sonuna kadar 13 tane sık iğnem var burada da. İşaretimin olduğu yere kadar 13 sık iğneyi örüyorum. 13. 2 tane eksiltme yaptık. Sıra sonunda 62 sık iğneye düştü sayım. Şimdi yine eksiltme yapacağım. Yine buradan başlayacağım. 47 tane sık iğneye böyle kalçanın ortasına kadar, buraya kadar 47 sık iğne örüp geleceğim. 47 tane sık iğneyi ördüm bakın. Tam eksiltme yaptığım yer burası. Bir tane sık iğne kala. Burada yine 3 tanesini birlikte alıp eksiltme yapıyorum. Yine devam ediyorum. Burada da 12 sık iğnem var. 2 12 tane ördüm. Sıramı tamamladım. Sayım 60'a düştü. Şimdi yine buradan başlayacağım. 46 tane sık iğne öreceğim. Böyle yine kalçanın ortasına kadar 46 sık iğne yapıp geliyorum. Kalça ortasına geldim. 46 tane sık iğne ördüm. Yine 3 sık iğneyi tığıma alıyorum. Ön kanatlarını eksiltiyorum. 11 tane burada sık iğnem var. Böyle küçük bir kalça arkadaşlar. Arttırmayı fazla yapmadım. Şimdi yine sıramı başlıyorum, yeni sırama. Bu kez 45 tane sık iğne öreceğim. Böyle yine buraya kadar 45 sık iğneyi yapıp geliyorum. 45 sık iğne yaptım. Eksilttim. 10 tane sık iğne örüyorum sıra sonuna kadar. 10. Sıramı tamamladım. Sayım 56 sık iğneye çıktı. Şimdi bu sırada da eksiltme yapacağım. Bu kez 43 tane sık iğne öreceğim. 43 sık iğneyi örüyorum arkadaşlar. Buraya kadar 43 sık iğne. 43 tane sık iğne yaptım. Burada bakın 2 sık iğne var eksiltmeye kadar. Onları eksiltiyorum. Eksilttim. Bir tane sık iğne yapıyorum ortaya. Tekrar diğer tarafta bir eksiltme daha yapıyorum. 2 eksiltme, yani ikili eksiltme yaptım bu kez. Sıra sonuna kadar da 8 tane sık iğnem var. Onları da öreceğim.
7, 8. Eksiltmelerim bitti burada kalça kısmında. Bakın böyle minicik ufak bir kalça. 54 sık iğnem kaldı. 54 sık iğneyi 3 sıra öreceğim arkadaşlar. Dümdüz hiçbir işlem yapmadan 3 sıra 54 sık iğne yapıp geleceğim. ...54 sık iğneyi dümdüz 3 sıra ördüm. Şimdi bu sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne örüp eksiltiyorum. Şimdi burada 20 tane sık iğne öreceğim. ...20 tane sık iğnemi ördüm. Eksiltme yapıyorum. 20 tane ördüm. Tek tek eksilttim. Şimdi sıra sonuna kadar 24 tane sık iğnemi öreceğim. Sıramı tamamladım. 2 tane eksilttim. Sayım 52 sık iğneye düştü. Şimdi bir sıra işaretimin olduğu yere kadar 52 sık iğne yapıp geleceğim. Bir sıra ördüm. 52 sık iğne. Şimdi ten rengine geçeceğim. Şöyle son sık iğnenin halkalarına geçirdim tığımı. Beyaz ipi de çekip keseceğim. İşaretimi buraya takıyorum. Buradan yine başlayıp ten rengiyle bu kez 52 tane sık iğne öreceğim. Aynı sayıda, hiçbir değişiklik yok. 52 sık iğneyi buraya kadar örüp geleceğim. Bu arada bu iplerimi de düğümlüyorum. ...52 sık iğneyi örüp geliyorum. Tamamladım. 52 tane sık iğne yaptım. İşaretimi taktım buraya. Şimdi eksiltme yapacağım bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ördüm. Eksilttim. Şimdi 18 tane diğer tarafa kadar 18 sık iğne yapalım. Ve 18 tane sık iğnemi yaptım. Yine 2 sık iğneyi birlikte alarak eksilttim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sık iğne ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 14 tane sık iğne öreceğim. ...14 tane ördüm. Son 2 sık iğnem kaldı. Birlikte alarak onları eksiltiyorum. Sonda eksiltme ile bitirdim sıramı.
Sayım 48 sık iğneye düştü. 4 tane eksiltme yaptım. Şimdi yine bir sıra eksiltme yapmadan 48 sık iğneyi bir sıra öreceğim. Tamamladım. 48 sık iğne yaptım. Şimdi bu sıramızda 6 tane eksiltme yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 sık iğne tek tek örüp bir tane eksilteceğim. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Bir kere yaptım. 5 kere daha 6 ör 1 eksilt, 6 ör 1 eksilt, 5 kere daha sıranın sonunda eksiltme ile bitireceğiz. 6 ör 1 eksilt, 5 kere daha yapıp geleceğim. 6 kere 6 ör 1 eksilt şeklinde eksiltmelerimi tamamladım. Sayım 42 sık iğneye düştü. Şimdi arkadaşlar bu aşamada elyafı şu bacakların şu kısımlarına sıkıca doldurun. Bakın böyle bastırarak. Daha sonra elyafı yerleştireceğim kalça kısmına da. Daha da sıkılaştıracağım. Üzerini ördükçe arkadaşlar. Şimdi 42 sık iğneyi 5 sıra öreceğim. Dönerek hiçbir işlem yapmadan 5 sıra daha 42 sık iğne yapıp geleceğim. Buraları da güzelce elyaf dolduracağım. Sıkı bir şekilde. Bebeğimizin daha dik durması için elyafı sıkı doldurmak özellikle bacak kısmına çok önemli arkadaşlar. Şimdi ben tamamlayıp 5 sıra örüp geleceğim. 42 sık iğneyi 5 sıra ördüm arkadaşlar. Bu arada güzelce elyafımı yerleştirdim. Bakın buralar bayağı sert. Kalça kısmında şekillendirerek bakın şurada arttırma yaptığımız yerler var. O arttırma yaptığımız yerleri biraz daha belirginleştirmek için böyle gelişi güzel değil de şekil vererek arkadaşlar doldurun. Daha ilerledikçe dolduracağım. Bakın kalçası şekillendi. Sırama dönüyorum. Bu sırada arttırma yapacağım. 6 tane sık iğne örüyorum. 2 3 4 5 tane ördüm arkadaşlar. 6 değil. 2 4 5 tane sık iğne ördüm. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. 2 tane. 5 tek bir çift. Şimdi 20 tane sık iğne öreceğim. Dokuz, 20. 20 sık iğne yaptım. Yine çift yapıyorum. Sıra sonuna kadar 15 tane sık iğnem var. On beş. 2 tane arttırma yaptım. Sayım 44 sık iğneye çıktı. Şimdi arkadaşlar 44 sık iğneyi yine 5 sıra öreceğim. 5 sıra dönerek hiçbir işlem yapmadan dümdüz 5 sıra 44 sık iğne yapıp geleceğim. 5 sıra 44 sık iğne yaptım.
Şimdi bu sırada yine arttırma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ördüm. Çift yapıyorum sıradaki sık iğnenin içine. 2 tane yaptım. 6 tek, bir çift. Şimdi 21 tane sık iğne yapacağım. Yine sık iğne yapıyorum. 2 tane yanındaki boşluğa 21 tane tek tek ördüm. Buraya çift yaptım. Sıra sonuna kadar 15 tane sık iğnem var. 15 tane yapıp sıramı tamamladım. Sayım 46 sık iğneye çıktı. Şimdi bir sıra 46 sık iğne öreceğim. Bir sıra. Bir sıra 46 tane sık iğne yaptım. Yeni sırama geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 13 tane öreceğim. 5, 2, 13 tane tek tek yaptım. Sıradaki sık iğnenin içine çift yapıyorum. Tek tek örmeye devam ediyorum. 10 tane öreceğim. 10 tane tek tek ördüm. Şimdi çift yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin içine çift yaptım. Devam ediyorum. Burada 21 tane sık iğne var sıra sonuna kadar. Örüyorum. Bir. 2 tane arttırma yaptım. Sayım 48 sık iğneye çıktı. 48 sık iğneyi 3 sıra öreceğim bu kez. 1, 2, 3 sıra 48 sık iğne yapıp geleceğim. 3 sıra 48 sık iğne ördüm arkadaşlar. İçine de güzelce şu kalça kısımlarını bakın taş gibi bayağı sert doldurdum. Buraları tabii ki sonradan ilave edeceğim. Şimdi bu sırada kolları yerleştireceğiz. Bakın kolları böyle örmüştük. Dümdüz şöyle yapın. Şu son bitiş sık iğnesi biraz dönmesi lazım. O şekilde dönmüyorsa bir sık iğne daha yapın arkadaşlar buralara. Ama benimki dönüyor bakın. İkisi de dönüyor. Şimdi ikisi de aynı. Birini bu tarafa, birini bu tarafa. Şöyle yaparsam aynı şekilde arkadaşlar bakın. Şu kısım ek kısmı, bitiş kısmı içeri gelecek şekilde böyle yerleştireceğim. Şimdi kollarım burada kalsın. Sağ sol farkı yok arkadaşlar. Yalnız şu kısım içeriye gelecek. O şekilde yerleştireceğiz. Şimdi işaretimi yine taktım buraya. Buradan 7 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bebeğin ön kısmı burası. Kolumu alıyorum. Bakın şu orta kısımdan şu iki sık iğneye sıranın bittiği sık iğnenin hemen dibinden şu iki sık iğneye tutturacağım. Şimdi şöyle önce buraya takıyorum. İkinci sık iğneye yani şuraya bakın. Tığımı geçirip sıradaki sık iğneye batıyorum. Şu ipi de şurada
araya alalım arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Sonra yanındaki sık iğneye battım ve sıradaki gövdedeki sıradaki sık iğneye batarak 2 sık iğne ile birleştirdim. Şimdi hemen şuradan devam ediyorum. Batılmayan sık iğneye batarak sıradaki sık iğneye 22 tane sık iğne öreceğim. Şimdi diğer kolu alıyorum. Diğer kolunda bu bitiş kısmı içeri gelecek şekilde şöyle tutuyorum. İkinci sık iğneye battım. Yine buradan bakın. Gövdedeki sıradaki sık iğneye batarak ikisini birlikte ördüm. Bir sık iğne yaptım. Şimdi sıradaki yine sık iğneye batıyorum. Bir sık iğne daha yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar 15 tane sık iğne yapacağım. 15. Kollarımızı eklemiş olduk. Bakın şöyle kontrol edelim. Tam yanda. Devam ediyorum. Buradan 7 tane sık iğne örüyorum. 6, gövdeden 7 tane sık iğne ördüm. Şimdi kola geçeceğim. Bakın kola geçip buradan öreceğim. Artık bu aradan örmüyoruz. Kola geçiyorum. Kolda batmadığım 2 sık iğne ile birleştirmiştik. 2 sık iğnesine batmıyoruz. Hemen sıradaki, bakın bu da battım. Şimdi buna batıyorum. Koldaki 10 tane sık iğneyi örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şurada ipi vardı arkadaşlar. Araya sıkıştırmıştık. Onu çekelim. Şu ara kapansın. Hemen gövdeden, bakın gövdeden batmadığım yere şuna battım. Hemen sıradaki sık iğneye batıyorum. 22 tane, burada önde 22 tane sık iğne vardı zaten. Örüyorum. Şimdi kola geçiyorum yine. Batmadığım sık iğneden başlıyorum. Yine 10 tane sık iğne var kolda. 1, 10. Yine burada 15 tane sık iğnem var. Sıra sonuna kadar gövdeden devam ediyorum. 15. Sayım arkadaşlar 64 sık iğne kollarla birlikte 64 sık iğneye ulaştı. Şimdi eksiltmelere başlayacağım. Omuzlarda eksiltmeler yapacağım.
Şimdi buradan örüyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Bakın burada sıradaki 2 sık iğneyi alıyorum, eksilttim. Devam ediyorum. 1 2 3 4. Bu sırada omuzlarda yapmayacağız arkadaşlar. 5, eksiltmeyi 6 7 8 9 10 tane yine ördüm, eksiltme yapıyorum. Bakın sıradaki 2 sık iğneyi eksilttim. 1 2 3 4 5 6 7 8 eksiltiyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek tek ördüm, yine eksiltiyorum. Kolun üzerinden yine hemen sıradan devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yaptım. Yine bu hemen koltuk altının kenarında eksilttim. 8 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine eksiltiyorum. Sıra sonuna 3 tane sık iğnem kaldı. 1 2 3. Sayım 58 sık iğneye düştü. 6 tane eksiltme yaptık. Şimdi bu sırada da eksilteceğim. Şöyle arkadaşlar, bunu söküyorum. Eksiltme ile başlıyorum. Bu sırada hemen ilk 2 sık iğneyi alıyorum. Eksilttim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ördüm. Şimdi omuz başlarında eksiltme yapacağım. Arka arkaya 3 tane eksilteceğim. 1 2 3. Arka arkaya 3 tane eksiltme yaptım. Şimdi yine 6 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 sık iğne, eksiltme, eksilttim. 1 2 3 4 5 6 7 tane ördüm. Yine eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4
5, 6 tane ördüm. Yine omuz başına geldim. 3 tane arka arkaya eksiltme yapacağım. 1, 2, 3. Yine 6 tane öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğne yaptım. Yine sıradaki 2 sık iğneyi alıp eksilttim. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın arkadaşlar, kollarımız şurada göğüs kısmında hafif bir çıkıntı var. Yani tam göğüs değil arkadaşlar. Böyle. Şimdi yine eksiltme ile başlayacağım bu sırama. Sayım 48 sık iğneye düştü arkadaşlar bu sıra sonunda. 10 tane eksiltme yaptık. En son yaptığımız sırada. Şimdi bu sırada da 10 tane eksiltme yapacağım. Yine eksiltme ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Yine peş peşe 3 tane eksiltme yapacağım. 1, 2, 3. Peş peşe yaptım. Şimdi 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3 tane eksiltme yapıyorum. 7 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine eksiltiyorum. 7 ördüm, eksilttim. 1, 2, 3 tane ördüm. Şimdi yine arka arkaya peş peşe 3 tane eksiltmemi yapıyorum omuz başında. Buraları sıkıştırın arkadaşlar. Araları açık kalmasın. 2, 3, 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm bu kez. Yine eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem var. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi bu aşamada kollarına tel yerleştireceğim arkadaşlar. Telimiz elektrik teli, 1,5 milim çapında elektrik teli. Böyle bez bant bu. İnternetten almıştım. Bunu da kullanıyorum. Bu kalın olduğu için arkadaşlar, yani geniş olduğu için sarması biraz zor oluyor. Ben de böyle kağıt bant da kullanıyorum. Şimdi telimizi ne kadar keseceğiz arkadaşlar? Şöyle bakın, tutun. Kollarını böyle açıyoruz bebeğimizin. Şuradan kıvıracak kadar mesafe bırakıyorum. Bakın burada 1,5 santim kadar böyle esnetiyorum. Buradan da 1,5 santim kadar, 1,5-2 santim kadar
uzattım. Şuradan bakıyorum kaç santim olmuş. 35-36 santim. Evet bakın. 36 santim. 36 santim boyunda tel. Kesiyorum. Şu şekilde kıvırdım. Aynı şekilde bu tarafı da inceltelim arkadaşlar. Çünkü bileğimiz ince geçmeyebilir. Önce şurayı sabitliyorum. Kağıt bant hemen yırtılıyor zaten. Şimdi arkadaşlar şu kısmı telin bilekten itibaren biraz daha kalın saracağım. Şu kısmı biraz daha kalın saracağım. Bakın şuraya avucun içine gelecek yeri ince olacak. Çünkü buradan çok kalın sardığımız zaman içinden geçmeyebilir arkadaşlar. Avuç kısmı bu kadar yeterli. Şimdi buradan başlayacağım. Koptu arkadaşlar. Şöyle saracağım. Bileği bu kadar yeterli. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi buraya kadar saracağım. Bu tarafı da aynı şekilde sarıp hazırlayıp geleceğim. Bakın arkadaşlar sardım. Şuraları biraz daha kalın. Bilek kısmı biraz daha ince. Bu şekilde hazırladım. Boyun içinde boyun kısmına mutlaka tel kullanmalıyız arkadaşlar. Kol için bunu kullanmanız şart değil. Ama kullandığınız zaman kol esnek olur. Bunu da kullanmayabilirsiniz. Ama boyun için mutlaka tel ya da boru ince silikon parçası kullanabilirsiniz. Ama en iyisi kalem kullanabilirsiniz. Esnek olması için en güzeli elektrikçilerde bulabileceğiniz bu tel en uygun arkadaşlar. Bunu da bakın 38 santim boyunda kestim. Bunu da ikiye katlıyorum. İkiye katlayacağım. Şöyle arkadaşlar kafanın hemen hemen tepesine kadar gelmesi lazım. Şöyle de yapabiliriz. Şimdi bu teli biraz şuradan kıvırıyorum. Diğer ucunu da bu şekilde şu ek kısmı buralara gelmesin diye arkadaşlar böyle sıkıştırıyorum. İsterseniz şöyle döndürebilirsiniz. Ama zaten saracağım ben. Aynı bu şekilde böyle telimi saracağım. Yine kağıt bantla sarıp hazırlayacağım onu da. Şimdi ben buraya elyaf yerleştirdim bakın. Daha hala da alacak gövde kısmına ama üst kısma çok
sıkı yapamıyoruz zaten. Ördükçe onu yerleştiriyoruz. Ama şu kısımlar bakın iyice doldu. Şimdi kolu yerleştireceğim. Yani teli, kolun telini yerleştireceğim. Şöyle ortadan ikiye hafif katlıyorum. Bu şekilde aynı anda, ikisini de aynı anda yapmaya çalışıyorum. Bakın. Parmağın ucuna kadar geldi ikisi de. Şöyle yassı kısmı avucun içine gelecek şekilde ayarlayın. Böyle bastıracağız. Tam uca kadar geldi zaten ikisi de. Burada biraz böyle zaten esneklik olması lazım. Şimdi arkadaşlar sırama dönüyorum. Eksiltmelere devam edeceğim. Bir önceki sırada sayım 38 sık iğneye düştü. Şimdi burada da eksilteceğim. Eksiltiyorum. İlk başta eksiltme ile başlıyorum. Eksilttim. Bir tane sık iğne yaptım. Eksilt bir sık iğne. Yine eksiltiyorum. Bir sık iğne yaptım. Eksiltiyorum. Eksilttim. Bir sık iğne yaptım. 3 kere eksilt bir sık iğne, eksilt bir sık iğne, eksilt bir sık iğne. Şimdi eksiltiyorum. Dokuz sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi eksiltiyorum yine. 9 sık iğneden sonra yine bir tane eksiltme yaptım. Şimdi bir tane örüyorum. Eksiltiyorum. 9 sık iğne, bir eksilt, bir ör, bir eksilt, tekrar bir ör, bir eksilt, 2 oldu. Bir ör, bir eksilt, 3 oldu. 3 kere bir ör, bir eksilt yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar 7 tane sık iğnem olması lazım. 7. Sıramı tamamladım. Burada da 8 tane eksiltme yaptım. Sayım 30 sık iğneye düştü. Şimdi burada rutin arttırma yapacağım. Yani 6 kere 3 ör, 1 eksilt yapacağım. 3 tane sık iğne yapıp 1 2 3 tane ve eksiltiyorum. 3 ör, 1 eksilt. 3 ör, 1 eksilti 6 kere yapacağım. Bir kere yaptım. 1, ikinci yapıyorum. 2, 3 ör, 1 eksilt. Bu şekilde toplam 6 kere yapacağız arkadaşlar. Ben 2 kere yaptım. 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt, 4 tane daha 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt, 3 ör 1 eksilt. 4 kere daha yapıp eksiltmelerimi tamamlayacağım.
6 kere eksiltme yaptım. 24 sık iğneye düştü sayım arkadaşlar. Şimdi burada bakın şöyle kolları böyle yapıp şu kısımlara böyle ince bir aparatla omuz kısımlarına dolduralım elyafı. Omuzlarımız boş kalmasın. Şu kısımlara boş kalan bütün yerlere arkadaşlar elyaf yerleştirelim. Elyafları güzelce yerleştirdim arkadaşlar. Şimdi telimiz vardı boyun için. Onu sardım ben. Şuradan bakın şöyle yer açarak, çünkü sıkı doldurduğumuz için yer açarak tele yer ayarlayalım arkadaşlar. Geçirmek için. Bu telin arkasından, kolların telin arkasından geçireceğim. Yerleşti arkadaşlar. Bu kadar. Kaç santim bakalım. 9 santim kadar dışarıda kaldı. Eğer kafaya uzun gelirse arkadaşlar, şu anda bu kadar girdi. Eğer uzun gelirse buradan böyle bir santim kıvırabiliriz, ama bence tam tepeye kadar gelmesi kafanın çok daha sağlam oluyor. Bu da şuraya kadar geldi arkadaşlar. Şimdi elyafla da destekleyeceğiz telin önünü arkasını. Şimdi biraz yer açtığımız için gevşedi. Hem buradan hem önden hem arkadan elyafla destekleyeceğiz. Ben birazdan yine dolduracağım arkadaşlar elyaf. Hala şuraları boş bakın. Şu eksiltmeleri de bir yapalım. İşaretimi koydum buraya. Burada sayım 24 sık iğneye düşmüştü. Bu sırada 4 tane eksiltme yapacağım. 4 tane örüp 1 2 3 4 tane ördüm, eksiltiyorum. 4 ör 1 eksilt şeklinde 4 kere eksiltme yapacağız arkadaşlar. 6 kere değil bu kez, 4 kere. 1 2 3 4 ör, 1 eksilt. Bakın 2 kere oldu. 4 ör 1 eksilt, 4 ör 1 eksilt. 2 kere daha yapıp tamamlayacağım. Tamamladım arkadaşlar. Sayım 20 sık iğneye düştü. Şimdi 20 sık iğneye 6 sıra öreceğim. 6 sıra dümdüz, hiçbir işlem yapmadan 20 sık iğneyi örüp boynu oluşturacağım. 6 sıra 20 sık iğne ördüm arkadaşlar. Burasını da, boyun kısmını da doldurdum elyafla. Böyle boş olmaması gerekiyor. Şimdi burada işaret ipimi çıkarıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sonra yanındakine ilmek kaydırma yapıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi keseceğim. Biraz uzun kesiyorum, 50 santim kadar. Dikmek için ip bırakıyorum. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Gövdeyi tamamladık. Bakın bu şekilde gövdemiz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.